Herkese merhaba, Öz Mutfağa hoş geldiniz. Bugün size nefis sosuyla birlikte çok lezzetli bir köfte tarifim var. İsveç köftesi yapıyoruz. Şimdi sizi fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Kıymayı yoğurma kabıma aldım. Bir yumurta ekliyorum. 3 yemek kaşığı galeta unu ekledim. Bir soğanı rendeledim ve fazla suyunu sıktım. Onu da ekliyorum. 3 diş sarımsak ekledim. 1 çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı karbonat. 1 çay kaşığı karabiber. Yarım çay kaşığı yeni bahar. Ve biraz da muskat rendeliyorum. Ben fırında pişireceğim için 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekledim. Kıymam da çok yağlı değildi. Ama siz eğer köfteyi kızartacaksanız yağ eklemenize gerek olmayacaktır. Bir yemek kaşığı dolusu da krema ekliyorum. Ve ince ince doğradığım bir tutam maydanoz da ekledim. Ve köftemi güzelce yoğuruyorum. Bu arada arkadaşlar malzeme miktarlarının detaylarını açıklama kısmına yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Ayrıca siz kendi kişi sayınıza göre miktarları arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Evet, köftemi bu şekilde yoğurdum. Krema eklediğimiz için rengi normal köftelere göre daha açık bir renk alacak. Şimdi köftelerime şekil verip fırın tepsime dizeceğim. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak köftelerimi yuvarlıyorum ve fırın tepsime diziyorum. Bu arada ben hemen şu küçük hatırlatmamı yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve tarif hakkındaki düşüncelerinizi videonun altına yazarsanız ve videomu sevdiklerinize paylaşırsanız çok sevinirim. Evet, köftelerim hazır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında köftelerim güzelce kızarana kadar pişireceğim. Köftelerim pişerken ben de sosunu hazırlayacağım. Sosu için tavaya 2 yemek kaşığı tereyağı alıyorum. Tereyağı eridikten sonra 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Ve unun kokusu çıkana kadar biraz kavuruyorum 5 dakika kadar. Üzerine suyunu ekleyeceğim. Suyu öncelikle azar azar veriyorum topaklanmaması için. Toplamda 2 su bardağı su ekledim. 1 su bardağını et suyu olarak kullandım. 1 su bardağını normal su olarak kullandım. Tamamını et suyuyla hazırlarsanız tabii ki çok daha lezzetli olacaktır. Sos bu kıvamı aldıktan sonra şimdi kremasını ekleyeceğim. Bir kutu kremanın 1 yemek kaşığını köfteye kullanmıştım. Geri kalan kısmını da sosa ekliyorum. Bilenler bilir arkadaşlar, bilmeyenler için söylemiş olayım. Bu sos gravy sos denilen özellikle etlere çok yakışan inanılmaz lezzetli bir sos. Denemediyseniz kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum sosuma. Ve 2 yemek kaşığı da soya sosu ekliyorum. Soya sosu tuzlu olduğu için ilk önce tuz eklemedim. Tadına bakacağım, gerekirse ekleyeceğim. Evet, tadına baktım. 1 çay kaşığı daha tuz eklemem gerekiyormuş. Ve ekledim. Ve sosum hazır. Kıvamı da bu şekilde. Bu arada köftelerim de fırından çıktı. Şimdi servis tabağıma alıp servis edebilirim. Evet, sosumu köftelerimin üzerine gezdiriyorum. Yanına istediğiniz garnitürle afiyetle yiyebileceğiniz nefis bir yemek oldu. Servis etmeden önce üzerine biraz da maydanoz serpiyorum. Köftenin bir tanesini de kesip size içini de göstermek istiyorum. Gayet güzel pişmiş, nefis köfte ve sosu tam ağzınıza layık. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.
Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.